1299 yılında Osman Gazi'nin bulunduğu coğrafyada muazzam bir dengesizlik söz konusuydu. Anadolu Selçuklu sultanları Köse Dağı meydan muharebesinden beri Moğol tahakkümü altında eziliyordu. Bu sebepten Selçuklu hanedanının bölgede etkinliği neredeyse kalmamıştı. Zira 1299 yılına kadar Menteşe, Germiyan, Candar, Karesi ve Osmanlılar Selçuklu'nun batı topraklarında bağımsızlığını ilan etmişlerdi. Ayrıca Moğol İlhanlılar da aynı konumdaydı. Memlükler ile girişilen savaşlarda büyük hasarlar almışlardı. Selçuklular gibi İlhanlılar da yıkılış dönemindeydiler. Osmanlılara karşı durabilecek en büyük güç olan Doğu Romalılar da çöküş dönemine girmeye başlamışlardı. Özellikle iç savaş ve Sırp-Bulgar baskınları Doğu Roma İmparatorluğunu eski ihtişamlı gücünden oldukça uzaklaştırmıştı. Osman Gazi dengelerin alt üst olduğu bir devirde beyliğini bağımsız hale getirmesi için en doğru zamanı yakalamıştı. Osman Gazi'nin arkasında askeri kuvvetten hariç büyük bir manevi kuvvette bulunuyordu. Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi devrin en önemli alimleri Osman Gazi'ye büyük destek veriyorlar ve adeta cihanın kurallarını yeniden kuruyorlardı. Ayrıca Osman Gazi'nin yanında oldukça tecrübeli ve babası Ertuğrul Gazi döneminden kalma Akıncı beyleri mevcuttu. Bunlar devletin kurulmasında ve yapılan akınlarda büyük komutanlık vazifelerini yerine getiriyorlardı. Akıncı komutanları başlıca Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Karaali, Samsa Çavuş, Turgut Alp gibi önemli isimlerdi. Bundan başka Osman Bey'in ağabeyleri de kendisine engel olmamış, hatta arkasında vurucu güç olarak saf tutmuşlardı. Osman Gazi devleti ilan ettiğinde 1299 yılında iki eşi bulunuyordu. Bunlardan birincisi Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'dur. Diğeri ise Eskişehir Beyi Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Malhun Hatun'dur. Bu iki evlilikten 7 çocuk dünyaya geldi. En büyüklerinden sırayla Orhan Bey, Çoban Bey, Pazarlı Bey, Alaaddin Paşa, Hamit Bey, Melik Bey ve Fatma Hatun'dur. Oğullardan ikisi Orhan Bey ve Alaaddin Paşa ön plana çıkmaktadırlar. Üvey kardeş olmalarına rağmen tarihte iyi bir ikili olmuş, birbirlerine uyum sağlamışlardır. Orhan ve Alaaddin dönemlerini ilerleyen bölümlerde detaylıca anlatacağız. ...1299 yılında Karacahisar'da devletin ilanından sonra Osman Gazi bir takım sefer düzenledi. Bu sefer neticesinde Osman Gazi Yenişehir ve Köprühisar kalelerini Osmanlı topraklarına katarken Turgut Alp de İnegöl Kalesi'nin fethiyle görevlendirildi ve kale Osmanlıların eline geçti. Osman Gazi yeni gerçekleştirilen fetihlerin ardından kale ve yerleşkelere önemli atamalar yaptı. Karacahisar'a oğlu Orhan Gazi, Eskişehir'e abisi Gündüz Alp, İnegöl Kalesi'ne Turgut Alp gönderildi. Bilecik ve çevresi Şeyh Edebali ve kızı Bala Hatun'a ve oğlu Alaaddin'e verildi. Osman Gazi ise fethettiği Yenişehir'i Osmanlı'nın ilk başkenti ilan etti ve oraya yerleşti. Bu düzenlemeleri yapan Osman Gazi adına sikke bastırdı. Fethettiği yerlerde Müslüman ve gayrimüslimler tarafından ticaret yapılmaya başlandı.
Osman Gazi bu konuya hassasiyetle yaklaştı ve asla gayrimüslimlerin haklarının yenmemesini emretti. Bunun yanında ufak da bir pazar vergisi koydu. Yükünü satan kimse 2 akçe vergi versin. Satamayan hiçbir nesne vermesin dedi. Osman Gazi'nin yaptığı son fetihler Bursa ile İznik'in yolunu kesmişti. Bu sebepten Bursa, Kestel, Kite ve Atranos tekfurları toplanıp Osman Gazi üzerine planlar yapmaya başladılar. İmparator II. Andronikos ise İznik'in Türklerin eline geçmesinden büyük endişe duyuyordu. İmparator, Osman Gazi'yi engellemek adına komutan Muzolo'nun emrinde 2000 kişilik paralı askeri birlik gönderdi. Osman Gazi bu birliğe karşı 5000 kişilik süvari ordusunu harekete geçirdi. İki ordu 27 Temmuz 1302 günü Koyunhisar'da karşı karşıya geldiler. Osman Gazi yine düşmanı bozguna uğrattı. Paralı Roma askerleri kaçarak canlarını zor kurtardılar. Nitekim bu savaşta Osman Gazi yeğeni Aydoğdu'yu şehit verdi. Bu zafer Osmanlıları Marmara Denizi'nin kıyısına kadar getirdi. Bu muharebe Halil İnalcık'a göre Osmanlı tarihinin kuruluşunu simgeliyordu. Bir yıl sonra tekfurlar Osman Gazi üzerine gitmek için hazırlıklar yapmaya başladılar. Bursa, Kite, Atranos ve Kestel tekfurları Osman Gazi'ye karşı birleştiler. ...1303 yılında Dinbos Savaşı gerçekleşti. Ve Osman Gazi bu meydan muharebesinden yine galibiyetle ayrıldı. Bu muharebenin ardından Kite Kalesi kolaylıkla ele geçirildi. Kite tekfuru Ulubat Kalesi'ne saklanmıştı. Akıncı beylerinden Karali bu kaleyi sulh yoluyla teslim aldı. Ve saklanan Kite tekfuru yakalanarak idam edildi. Ulubat Kalesi fethinden sonra Kestel Kalesi de Osmanlıların eline geçti. Dinbos Savaşı ve kaybedilen kaleler Doğu Roma'nın korktuğunu başına getirdi. Artık Osmanlılar İznik şehrini kuşatmaya başladılar. Ancak şehri ele geçirebilecek teçhizatları olmadığından kuşatmayla yetinmek zorunda kaldılar. Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. İmparator Andronikos, İlhanlıları Osmanlılara karşı kışkırtma çabasına girdi. İlhanlılar iç karışıklık yaşadığı bu dönemde Doğu Romalılar ile ittifak kurmadılar. 1308 yılında son Selçuklu hükümdarı vefat edince artık Anadolu Selçuklular tarih sayfalarına karışmış oluyorlardı. Anadolu Selçukluların ardından 1308 yılına kadar Hamitoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Canikoğulları da beyliklerini ilan etmişlerdi.
Osmanlılar Marmara Denizi kıyısına ulaştıktan sonra denizde de faaliyet göstermeye başladılar ve 1308 yılında İmralı adasını ele geçirdiler. 1313 yılında Osmanlıları sevince boğan büyük bir olay yaşandı. Yıllardır Osman Gazi ile yakın dostluk içerisinde bulunan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, Müslüman olmaya karar verdi. Osman Gazi'nin huzuruna çıktı ve kelime-i şehadet getirdi. Akıncı komutanı olarak nam salacak Gazi Köse Mihal ve onun çocukları ve torunları tarihte önemli bir yer teşkil edecektir. Osman Gazi, Köse Mihal ve Akıncı komutanlarının da yer aldığı büyük bir seferi 1313 yılında başlattı. Lefke, Mekkece ve Gevve kaleleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim yerleri de Osman Gazi ve Akıncıları tarafından fethedildi. Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. İki yıl sonra Osman Gazi, asıl hedefi olan Bursa üzerine yürümeye karar verdi. 1315 yılında şehir kuşatması başladı. Ancak surları muhkem ve aşılamaz bir durumdaydı. Birkaç saldırı teşebbüsü gerçekleşse de oldukça fazla şehit verince Osman Gazi şehri kuşatma altına aldı. Çevresine 2 hisar inşa ettirdi. Bu hisarlardaki Osmanlı birlikleri Bursa çevresinde kuş uçurtmadılar. Nitekim 1317 yılına gelindiğinde Osman Gazi yakalandığı Nikris hastalığından dolayı rahatsızlıklar hissetmeye başladı. 1320 yılında ise artık koca bir çınar olarak bir kenara çekildi ve devlet yönetimini tecrübeli oğlu Orhan Gazi'ye bıraktı.